Merhabalar, YouTube'a ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda üçüncü motifimizi yapacağız. Daha önceki videolarımızda son iki videomuz zaten motif üzerineydi ve bu sonuncu çalışma olarak üç farklı versiyonu size sunmak istedim ki bundan bir proje yapacağız. Hangisini seçmek isterseniz siz o doğrultuda ilerleyebilirsiniz diye seçenek sunmak istedim. Ve çok da güzel şeyler yapacağız. Tek bir şey yapmayacağız. Belki hani bir tanesini değerlendirebilirsiniz, diğerlerini yapmayabilirsiniz. Çünkü hepsi bu motiflerle olacak. Şimdiden birkaç tane biriktirmeye başlayabilirsiniz beğendiğiniz bir modeli. Ve bu üçüncü motiften sonra bir tane yelek şal paylaşacağım. Bu mağazamızda olan mankende giyili bir üründü. Ve müşterilerimizin talebi üzerine onu örmek zorundayım şu anda. Hemen bu üç motiften sonra araya onu gireceğim. Ondan sonra yine bu motifleri kaldığı yerden devam ediyor olacağız. Siz bu süreçte evdeki iplerinizden yine birkaç tane model örebilirsiniz. Güzel şeyler yapacağız. Küçük şeyler de yapacağız, büyük şeyler de yapacağız. O yüzden değerlendirebilirsiniz diyorum. Şimdi videomuza geçebiliriz. Abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız sevinirim. Kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdi motifimize geçiyoruz. Hazır mıyız? Başlıyoruz. İpimi bu şekilde sabitliyorum. 6 zincir çekiyorum. Ve yine ilk zincirimizden batarak birleştiriyorum. İpi bu şekilde altta kalacak şekilde saklıyorum. Ve yine 6 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6. Tam orta kısma boş bölüme batıyorum. Yine 6 zincir çekiyorum. Orta kısma batıyorum. 6 zincir çekiyorum. Orta kısma batıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bu işlemi 6 kere yapacağız. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve şimdi ilk sıramızı tamamlamış oluyoruz. Altılı da yapabilirsiniz, sekizli de yapabilirsiniz. Sekizli yapmak isterseniz ortadaki zinciri 8 olarak çekebilirsiniz. Bunu sihirli halkayla çalışmayın derim. Çünkü eğer sihirli halkayla çalışır ipi çekerseniz bu kısım biraz bu şekilde lahana gibi kıvrılır. O yüzden tamamen açılamaz. Form vermekte zorlanabilirsiniz. Şimdi bu kısma şu bölümlere batarak ilerleyeceğiz. Daima şu boş bölümlerde çalışma yapacağız. Bir sık iğne ile burayı sabitliyorum. 2 zincir çekiyorum. İkili trabzan yapıyorum. 3 adet ikili trabzan. 2 zincir çekiyorum. Dibe batıyorum. Sık iğne ile yan tarafa atlıyorum. 2 zincir çekiyorum. 3 trabzan yapıyorum. 3 adet ikili trabzan. 2 zincir çekiyorum. Alt kısma dönüp sık iğne ile sabitliyorum. Bunu sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Son bölümdeyiz. Sık iğne ile buraya geçiyorum. 2 zincir çekiyorum. 3 adet ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekip dip kısma batıyorum. Daha sonra bu sık iğnelerle biliyorsunuz başladığımız yerde şöyle bir alan oluşuyor. Daima buradan batarak devam ediyoruz. Ters çeviriyorum. İlmeğimi buradan arka kısma alıyorum.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir çekiyorum ve şu kısımlara batarak bir kafes oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Yine aynı şekilde birleştiriyorum. Çevirdiğimiz zaman 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 adet kafes oluşturmuş oluyoruz. Yine aynı şekilde bir sık iğne ile hiçbir kaydırma işlemi yok. Sadece sayılar artacak. Yandaki kafese bir sık iğne ile atlıyorum. 2 zincir çekiyorum ve 4 adet ikili trabzan yapıyorum. 2, 3, 4. 2 zincir çekiyorum ve dibe batarak sabitliyorum. Yan tarafa atlıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 4 adet ikili trabzan yapıyorum. İki zincir çekip bu şekilde dibe batarak burayı sonlandırıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Son kafes, sık iğne ile buraya atlıyorum. 2 zincir çekiyorum ve 4 adet ikili trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 2 zincir çekiyorum ve dip kısma sabitliyorum. Şimdi yine bu sık iğne ile atladığımız yerlerde bu şekilde boşluklar var. Buradan ilmeğimi bu tarafa çekiyorum. Sekiz tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve yine kafeslerimizi dolanıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu kısımlara batarak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 8 zincirimi çektim ve dip kısma batarak birleştiriyorum. Yine 6 adet kafesimiz var. Ve bu noktada yine sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Burada 3'tü, 4. Şimdi 5 adet ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 2 zincir çekiyorum. Dibe batarak sabitliyorum. Sık iğne ile yan tarafa atlıyorum. 2 zincir çekiyorum ve 5 adet ikili trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5. 2 zincir çekiyorum. Dibe batarak sabitliyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Son kafesteyim. Sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 5 adet ikili trabzan yapıyorum. Üçüncüdeyim. 4 ve 5. 2 zincir çekiyorum ve dip kısma sabitliyorum. Son sıramız kaldı. Yine bu sık iğne bölümünden ilmeğimi arka kısma alıyorum ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekip bir sıra daha kafes oluşturacağız. Bu son sıramız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum.
5, 6, 7, 8, 9. Son kısma batarak 6. kafesimizi de oluşturuyoruz. Burada yine bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum ve 6 adet ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 zincir çekiyorum ve dip kısımda sabitliyorum. Bir sık iğne ile yan tarafa geçiyorum. 2 zincir çekiyorum ve 6 adet ikili trabzan yapıyorum. 3, 4, 5 ve 6. 2 zincir çekiyorum. Dibe batarak sabitliyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Sonuncudayım. Bir sık iğne ile atlıyorum. 2 zincir çekiyorum ve 6 adet ikili trabzan yapıyorum. 3, 4, 5 ve 6. 2 zincir çekiyorum. Dibe batıyorum ve sabitliyorum. Yine sık iğnemizin dip kısmından ipi arka tarafa gönderiyorum. Bu kısımda 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekerek şöyle bir kontrol edin genişliğinizi. 8 de olabilir. 8 zincir çekerek ipinize göre, çünkü bu kısmı ayarlayacaksınız. Kalın veya ince bir ipse şöyle göstereyim hemen. Şu kısım tam bu noktaya rahat bir şekilde ulaşmış olsun. Zincirimiz 5 tane çekerseniz burayı bu şekilde gerdirir. O yüzden tam rahat edebileceği formatta zincirinizi buraya sayabilirsiniz. Bu son kısmımız çünkü. İpinizin inceliğine, kalınlığına göre zincirinizi bu kısımda ona göre ayarlayın derim. Yine aynı şekilde 3, 4, 5, 6, 7, 8 demiştik. Yine altılı bir kafes oluşturuyorum. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dar çekmiş olursanız içe doğru böyle gül değişir. O yüzden kontrol edebilirsiniz durumu. Dar geldiyse zincir sayısını artırabilirsiniz o noktada. Şimdi burada hemen şu dip kısma batıyorum. İpimi buradan çekiyorum ve artık koparabiliriz. Evet, gülümüz hazır. Bu da katmanlı bir gül oldu. Bu şekilde ters kısmı. Şimdi diğer rengimize geçebiliriz. İpimi bu şekilde sabitliyorum. Ve başlamak istediğiniz herhangi bir noktadan başlayabilirsiniz. Ben hemen kopardığım ipin daima bir ya da iki gerisinden başlarım ki örgünün tam içinde kalsın isterim. Aynı yerden başlangıç yaparsam burada iki tane ip artığı olacak. O yüzden birbirine denk gelmesin ve temiz bir görüntü olsun diye. Hemen ipimi sabitliyorum buradan. Yanlış. Hemen bu şekilde ipimi sabitliyorum. Ve buraya 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir ilmek alıyorum. 1, 2, bekletiyorum. İlmek alıyorum. 1,
2 ve üçünü bir anda çekiyorum. Buradaki zincirimiz aslında trabzan niyetine olmuş oluyor. Bir zincirli bölüm, 2 de trabzan olmuş oluyor. 1 2 3 zincir çekiyoruz ve bu işlemi tekrar ediyoruz. 1 2 3. Bir tane zincirimizin ilmeği var ve 3 tane de trabzanın ilmekleri var. Hepsini aynı anda çekiyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 ve 3. 1 2 3 zincir çekip yine aynı işlemi yapacağım. Buraya da aynı şekilde 3 çarpı 3 adet ve 3 zincirle trabzan algoritması oturtuyoruz. 1 2 3. Hemen bunu da yapıp şimdi o bölümü aktaracağım ve sıra sonuna kadar da o şekilde devam ediyor olacağım. 1 2 3. Evet. 2 3 zincir çekiyorum. Şu şekilde. Bu kafese 3 adet 3 adet 3 adet trabzan ve bu aralarda 3 zincir olmak şartıyla sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Son üçlüdeyim. 1 2 3. Birinci trabzan, ikinci trabzan ve üçüncü trabzanla bitiriyorum. 1 2 3. Hemen karşı noktada zincirimizin ya da trabzanın ilk üstüne basıp geri atarak işlemi sonlandırabilirsiniz ya da zincirin üst kısmına batarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Genelde trabzanın üstüne batarak bitirdiğinizde daha düzgün bir görüntü elde edersiniz. Hemen ipimizi kesiyorum. Ve şu iç kısımdan ilmeğimi alıp kapatma işlemi yapıyorum. Şöyle bir yuvarlak yeşilliğimiz oldu. Şimdi diğer rengimize geçiyoruz. Şimdi bu motifimizde altılı sistem olduğu için bundan bir öncekiler hep 8'li sistemdi. Yani 8 kafes sayısı vardı. Bunda 6 kafes sayısı olduğu için köşeli versiyonu yerleştirmek bunda biraz zor olacak. Çünkü burada 3, 6, 9, 12, 15, 18 tane bölüm var. 18'i de 4'e bölmeniz lazım. 18'i 4'e böldüğünüz zaman 16 çıkar ve 2 tane fazla gelir. 5'li yaparsanız 20 olur. 20'de de zaten burada 18 var. 2 eksik kalır. Yani şu kısmı oturtmakta biraz zorlanabilirsiniz. İçeriden sayı yememiz gerekir. Bu kısmı isterseniz sadece böyle bir gül olarak çalışabilirsiniz ya da biraz önce bahsettiğim gibi bu altılı sistemi 8'e çıkarabilirsiniz. O zaman da şu bölümler 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 olur. 8'e çıkarttığınız zaman diğer motiflerdeki köşe bölümleri şu şekilde rahatlıkla uygulayabilir olursunuz. Yani burada sayıyı bölmek şu arkadakileri sisteme oturtmak demek. Bundaki sayı altılı sayı olduğu için 4'e bölünmeyen sayılar çıkıyor. O yüzden ben de şimdi bunu yuvarlak motif isteyenler için o şekilde göstereceğim. 8'li de yapabiliriz. Hiç problem değil. Onun için bir video daha çekmem lazım. Ama şu an hiç 8'liye girmeyeceğim. Direkt bundan devam edelim. Şu şekilde sabitliyorum.
3 zincir çekiyorum. Herhangi bir yerden başladım. Özel bir bölüm yok. Burada kaç tane trabzan yapmak isterseniz bu şekilde devam edebilirsiniz. 1 2 3 zincir çekmiyoruz ara bölümlerde. Çünkü alttaki yeşil alanımız bunun için oldukça ideal genişlikte. Bu da onu etkilemeyecektir zaten. Hani herhangi bir orantısızlık görürseniz şu kısımlarda birer adet zincir bırakabilirsiniz. Önce zincirsiz bir bakalım. Gayet normal devam edebiliriz. Her bölüme 3 adet trabzan yaparak bu sıra sonunu bitiriyorum. Bazı altıgen, sekizgen veya sayılarda köşe oturtturmanız zor olur. O yüzden kare motifler ya da yuvarlak motifler olarak arama yapabilirsiniz. O zaman daha mantıklı sayılar çıkacaktır karşınıza. Şimdi bu motifi de yaptıktan sonra bahsetmiş olduğum gibi bir şal modeli girmek zorundayım. Onu tamamladığım zaman yine bu motiflere kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Birkaç günlük bir süreç olacak. Bu süreçte de hani birkaç tane motif örerseniz güzel olur diyorum. Nereden neler yapabiliriz? Teker teker bu kış boyunca paylaşıyor olacağız. Değişik şeyler de gelecek tabii ki. Aslında amacım bu bundan sonra şal videosuydu. İstek üzerine bekletiyordum ama herkes ipini aldı. Müşterilerimiz bekliyor şimdi. Buradan sevgilerimi iletiyorum onlara. İzliyorlar, bekliyorlar. Ne gelecek, ne olacak? Sabırsızlıkla dedim başladım videoya. En yakın zamanda sizlerle birlikte olur inşallah. Şimdi hemen buradan birleştiriyorum ve ipimi şu şekilde koparacağım. Saklamak amaçlı. Evet, çok güzel bir yuvarlak motifimiz çıktı. Bir zincir bırakmış olsaydım şu an bunu düzenleme yaptığımda lahana gibi böyle kıvrışık olacaktı. Şu an bu şekilde düzgün kalması çok normal. İlk başta sıkıymış gibi görünür. Yanıltmasın sizi. Yani tamamen düz bir motif oldu diyebilirim. Bu da yuvarlak bir çalışmamız. Bahsettiğim gibi kare yapmak isterseniz bu kısmı 8'li çalışabilir. Arka kısmı da bundan bir önceki videoda yaptığımız arka sistemi kullanarak çok rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Onu da hemen göstereyim. Şu sistemi uygulayacağız. Çünkü altılı sistem olduğu için bunda 6 kafes var. Bunda 8 kafes var. 8 kafese bu şekilde ikili yerleştirdiğimiz zaman bu köşeleri tamamen oturtabiliyoruz. Ama bunda ikili yerleştirirsek az gelir. Üçlü yerleştirirsek de 4'e bölmeniz çok zor olur. 5'e de çıkartamayacağımıza göre bunu 8'li bir sayıya çevirmeniz gerekir çiçeği. Ya da böyle bir yuvarlak çalışmada yapabilirsiniz. Çok güzel oldu bence modeller. Ben çok beğendim. Sizler de beğendiyseniz videoda yorumlarda mutlaka fikirlerinizi bekliyorum. Çok güzel şeyler yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Çok sevin, çok sevilin. Hoşça kalın.